Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere hep merak etmiş olduğum bir konu olan Hazreti Adem Aleyhisselam ile Havva anamızdan önce dünyanın varoluşu ve kimlerin yaşamış olduğuna dair araştırmış olduğum bilgileri sizlerle paylaşacağım. Dünyanın varlığının çok uzun yıllar, hatta milyarlarca yıl olduğunu düşünürsek, ilk insan ve ilk peygamber olan Hazreti Adem Aleyhisselam'dan önce başka varlıkların yaşamış olduğunu ben şahsen düşünüyorum. Yanlış anlaşılmaya meyil vermemek için araştırmış olduğum bilgiler internetten elde edilmiş fotoğraflar, videolar ve bilgiler içerebilir. Bu konu dinen hassas bir konu olduğu için Kur'an-ı Kerim'den alıntılamış olduğum bilgiler haricinde hiçbir bilginin ve düşüncenin kesinlik içermediğini belirtmek istiyorum. Bu sadece merak üzerine araştırmış olduğum bilgilere dayanmaktadır. Kur'an-ı Kerim'den alıntıladığım bazı ayetler merak ettiğim bu konu hakkında bazı ipuçları bulmamı sağlamıştır. Videomuzun ilerleyen kısımlarında bu ipuçlarından teker teker bahsedeceğim. Herkesin bildiği hikaye olan Hz. Adem Aleyhisselam ve Havva anamız Allahu Teala tarafından cennetten kovulup yeryüzüne gönderilmişlerdir. Kur'an-ı Kerim'de yer alan Bakara suresinin 30. ayetinde Allahu Teala meleklere yeryüzünde bir halife yaratacağını, meleklerin ise Allahu Teala'ya verdikleri cevapta orada bozgunculuk yapacak, kan dökecek birini mi yaratacaksın sözü, daha Hz. Adem Aleyhisselam ve Havva anamızın yaratılmadan önce yeryüzünde birilerinin yaşamış olduğunu açıkça göstermektedir. Çünkü bu ayette Allahu Teala Hz. Adem Aleyhisselam daha yaratmamıştır. Yaratacağını meleklere bildirmiştir. Melekler de yeryüzünde bozgunculuk ve kan dökecek birisini yaratacaksın demiş olmaları yeryüzünde başka varlıkların yaşamış olduğuna dair kesin bir delildir. Bu ayetten hareketle sizlerle araştırmış olduğum bilgileri paylaşmaya başlayacağım. Bu konumuza sonra geri döneceğiz. Şimdi sizlere ilk olarak yeryüzüne bir şekilde gönderilmiş, düşmüş veya Allah tarafından cezalandırılmış melekleri anlatarak konumuza başlıyorum. Eski dini metinlerde gözcü olarak bilinen meleklerin ölümlü kadınlarla nasıl birleştiklerini, kadınların nefilim olarak bilinen dev soyunu nasıl doğurduklarını anlatır. Sözü edilen kitaplar bu fiziksel varlıkların insanlığa yasak sanatları, bilimleri, tufan ile onların yok olmalarına yol açan günahları nasıl öğrettiklerinden bahseder. Kötü davranışları olan ve Tanrı'nın göksel kurallarına isyan eden, bu nedenle cennetten sürgün edilen meleklere düşmüş melekler denir. Din bilginleri bunları günahkar ve cennetten kovulmuş melekler olarak da kabul ederler. Düşmüş meleklerden dinler tarihinde ilk kez Hanok'un kitabında bahsedilir. Burada bir parantez açmak istiyorum. İdris Aleyhisselam diğer ilahi kitaplarda Hanok veya Enok diye adlandırılır. Kitaptaki çeşitli atıflar dini çevreleri rahatsız etmiş ve kutsal kitaplar külliyattan çıkartılmıştır. Bu kitabın iki farklı nüshası vardır. Biri yakın zamanda bir Rus manastırında bulunmuş ve Slav dilinde muhafaza edilmiştir. Adı Hanok'un Sırlar kitabıdır. İkinci kitap adı ise Hanok'un kitabıdır. Bu kitap 1772 yılında James Bruce tarafından bir Habeş manastırında bulunmuştur. Bununla birlikte Hanok'un kitabın varlığına dair en eski kanıtlara Ölü Deniz perşömenlerinde rastlanmaktadır. Burada bir parantez açmak istiyorum. Bu perşömenlere Kumran yazıtları da denmektedir. Bu Ölü Deniz perşömenleri diğer adıyla Kumran yazıtları Aramice dilindedir. Peki bu Aramice nedir? Aramice ya da Aramca bilinen bir dil grubudur. Sami dil ailesinin kuzey-batı grubundan bir dildir. Suriye ülkesinin eski adı olan Aram sözcüğüne izafeten adlandırılmıştır. Aramice en eski kaynaklar M.Ö. 2000 yılının başlarında Suriye'de bulunmuştur. Konumuza tekrar geri dönecek olursak, bu yazıtlardaki Aramice metinlerde melekler yerine gözcüler olarak adlandırılmaktadır. Hanok'un birinci kitabında ilk insanları uzaktan izleyip rapor vermekle görevli olan baş melek Semyaza'nın
önderliğinde dünyaya gönderilmiş gözcü meleklerin zaaflarına yenik düşüp insan ırkının kadınlarıyla birlikte olmaları sonucu nefillerin türediği yazılıdır. İsa'dan önce 2. yüzyılın ilk yarı sürecinde oluştuğu sanılan Hanok'un kitabında ve 1947 yılında bulunan Lut Gölü perşömenlerinde yeryüzüne günah sayılacak bilgileri getiren insan melek figürlerinin yer aldığı görülmüştür. Sümer sözcüğü gözcünün ülkesi anlamına gelir. İbranice'de Nefilim, eski Mısır'da Neter olarak adlandırılan gözleyenler bütün eski kültürlerde anılıyor. İnsan melekler ve onların çocukları dehşet uyandıran dev, kuş, yılan şekilleriyle anlatılıyor. Yazar Andrew Collins bütün eski mitlerde yer alan insan kızlarla ilişkiye giren melekler söylencesinin insanlık tarihi açısından çok önemli olduğunu belirtiyor. Collins'e göre uzun boylu, beyaz saçlı, engerek yüzlü olarak tarif edilen bu insan meleklerin aslen Mısır'dan gelmiş olabileceğini ve Büyük Sfenks'i yani piramitleri ve diğer devasa yapıtları kurmuş olabileceklerini söylüyor. Hz. İdris Aleyhisselam Kur'an-ı Kerim'de Meryem ve Enbiya surelerinde zikredilir. Diğer kadim kaynaklarda Hanok olarak bilinen İdris Aleyhisselam Allahu Teala tarafından Enok adlı bir kitap indirilmiştir. İdris Aleyhisselam Hz. Nuh Aleyhisselam'ın büyük atasıdır. İnsanlığın ilk öğretmenlerinden sayılan Hz. İdris Aleyhisselam atfedilmiş günümüze ulaşan iki metini bulunur. Bunlar 18. yüzyılda Habeşistan'da bulunan Enok 1 ve daha sonra bulunan eski Slav dilindeki Enok 2'dir. Milattan sonra 1. yüzyılda yazıldığı düşünülen Hanok'un Gizemleri adlı kitap 1200 yıl boyunca Rusya'da bir manastırda saklı kalmıştır. Hz. İdris Aleyhisselam tıpkı Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Miraç hadisesine benzer bir olay yaşamıştır. Hatta bu olayı kendi yazdığı kitabında bahsedildiği söylenir. Bu kitap Hanok'un yani İdris Aleyhisselam'ın göğe yükseltildikten sonra orada gördükleri ve yaşadıkları konusunda ayrıntılı bilgiler içermektedir. Hanok'un gizemli rüyası olarak veya benzeri şekillerde kadim metinlerde bulunan anlatıların tarihsel açıdan çok önemli ipuçları barındırdığı görülmektedir. İdris Aleyhisselam rüyasında görmüş oldukları son derece sıra dışı ve çarpıcıdır. Kitaptan çevrilmiş tercümeyi aynen aktarıyorum. Rüyasında meleklerden ikisi Hanok'u yanlarına alarak onu adeta bir uzay mekiğiyle yıldızlar ve gezegenler arası kozmosa gezintiye çıkarırlar. Hanok bindirildiği aracı tarif ederken sanki bir roket ya da göksel bir araçtan bahsetmektedir. Çıkarıldığı bu semalarda ayrıca insana benzeyen canlılar gördüğünü de anlatmaktadır. Ona gösterilen yerlerden biri sanki bir genetik laboratuvar ve bir tür üretim galerisi kompleksi gibidir. Hanok bu gördüklerini şöyle anlatır. İnsana benzeyen ama konuşmayan, boyları çok uzun ama hiç hareket etmeyen canlıların olduğunu gördüm. Kitabında tanrıların yeryüzü kızlarıyla nasıl evlendiklerini, hatta daha doğmamış ruhlar ve onlar için hazırlanmış yerler hakkında da bilgilendirildiğini anlatmaktadır. Hanok'la ilgili olarak eski ayetin tekvin kısmında şu bilgiler yer alır. Ve Hanok 65 yaşında Metuşalah'ın babası oldu. Ve Metuşalah'ın babası olduktan sonra Hanok 300 yıl Allah'ın emrettiği yolda yürüdü ve onun oğulları ve kızları oldu. Ve Hanok'un bütün günleri 365 yıl oldu ve Hanok yani Hz. İdris Aleyhisselam, Hz. İsa Aleyhisselam gibi Allah tarafından göğe yükseltildiği ve yüce bir makama eriştirildiğinden bahsedilmektedir. Kur'an-ı Kerim'de ise iki ayette Hz. İdris Aleyhisselam'dan bahsedilmektedir. Özellikle Meryem suresinin 56 ve 57. ayetlerinde belirtilen kitapta İdris'te an. Şüphesiz o çok sadık bir nebiydi. Biz onu çok âli bir makama yükselttik. Bu ayet Hz. İsa aleyhisselam gibi onun da göğe yükseltilmiş olduğunu gösteriyor. Sizlere Hz. İdris aleyhisselam ve onun kitabında yer alan melekler ve adı geçen diğer varlıklarla ilgili bilgileri sizlere bunları öncelikle anlattım ki Kur'an'da geçen bazı kavimlerin uzun boylu,
iri cüsseli olduklarından bahsedilmektedir. Hatta duvarları oyarak büyük kaleler ve saraylar inşa ettikleri yazmaktadır. Bunların melek cin, melek insan görünümlü varlıklar ve Hazreti Adem Aleyhisselam ile Havva anamızın soyundan dünyaya gelmiş olan insan melek türünden türemiş nefilimlerin de olabileceğinden bahsetmek istiyorum. Yukarıda size melek cin, melek insan görünümlü varlıklar ve insan melek türlerinden türemiş nefilimler olabileceği hakkında söylemiştim. Şimdi bu noktada sizlere yukarıda bahsettiğim insan görünümlü varlıklar konusuyla ilgili birkaç çarpıcı bilgi paylaşacağım. İnsan vücudunda 3 tür DNA vardır. Annemizin DNA'sı, babamızın DNA'sı ve sadece annelerden kızlarına geçen mitokondri DNA'sı. Burada bir parantez açacak olursak, mitokondriler hücrelerimizin enerji santralleridir. Ve yani bu mitokondri DNA'sının sadece anneden geçmesini sağlıyor. Bu annelerden kızlarına, ondan da kızlarına geçen DNA mitokondrisine mitokondri havvası denilmektedir. Öyle ki anne tarafından bütün insanların soyu hiçbir kopukluk olmadan en büyük annemizin doğurduğu çocuklardan geliyor. Bu durumda sürekli geriye gittikçe Havva anamıza kadar ulaşmaktayız. Bu konuda Ekim 1987'de Chicago'da Amerikan Antropoloji Enstitüsü'nde Rebecca Kahn adındaki bir antropolog tarafından aylardır süren araştırmasını Havva hipotezi diye özetlemiştir. Rebecca Kahn'a göre yakınlarda keşfedilen bir biyolojik gerçekten yola çıkarak hücrenin küçük bir organcı olan mitokondri DNA'sının hücre çekirdeğindeki DNA'dan farklı olduğunu tespit etmiştir. Çekirdekteki DNA nesiller boyu yeni kombinasyonlara girerken mitokondri DNA'sı hiçbir kombinasyonlara girmeden aynen aktarılıyordu. Yani burada anlatılmak istenen bir annenin mitokondri DNA'sı çekirdek DNA'sı gibi babanın DNA'sına karışmıyor. Yani çocuklarına aynen geçiyordu. Onun kızları da kendi kızlarına, onlar da kendi kızlarına aktarmaya, kadın türünün var oldukça bunun bu şekilde devam edeceği anlamına gelmektedir. Yani anlatılmak istenen Havva anamızdan şimdiki yaşayan en son kadına kadar hepsinin DNA imzası geçmiş olduğudur. Bunun doğruluğu şu şekilde ispatlanmıştır. Yüzyıllar içerisinde her kemik kalıntıları incelendiğinde sadece kadınlardan kadınlara geçen bir DNA mitokondrisi keşfedilmiştir. Bulunan hemen hemen her insan kalıntısı kemikler içerisinde kadın kemiklerinin DNA analizlerinin hepsinde aynı DNA izine rastlanmaktadır. Geçmişteki anneler ile genetik açıdan bağlar kurmamıza imkan tanıyan bu yeni gelişmeler ve bu doğrultuda yapılan araştırmalardan bir başkası, modern insanın atalarının 200 bin yıl önceye kadar uzadığını ve anneler şifresiyle geriye gidildiğinde ilk annenin yani Havva anamızın yaklaşık 200 bin yıl önce Afrika'da bulunmuş olan ve DNA analizi sonucu bu izi taşıdığı belirlenmiş bir kadın olduğu düşünülüyor. Ancak Hz. Adem Aleyhisselam hakkında kemik kalıntılarının DNA analizleri sonucunda erkeklerden oğullarına veya kızlarına geçen böyle bir DNA izi bulunmadığı için tahmini olarak kaç yıl önce yaşamış olduğu bilinmemektedir. Bu nedenle Hz. Adem Aleyhisselam ile ilgili bağlantılı olarak düşünebileceğimiz 200 bin yıl önce Afrika'da bulunmuş olan kadının onun soyundan gelen kızlarından biridir. Kadın ve erkek DNA'sındaki farkı anlattıktan sonra insan görünümlü varlıklardan bahsedebiliriz. Paleoantropologlara göre Çad'ın kuzeyindeki Tujurab çölündeki çöl toprağının çok derinlerinde zorlu çalışmalar sonucunda bulunan fosile yerel dilde kurak mevsiminde doğan çocuklara takılan Toumai adı verilirken bilimsel adı da Sahelanthropus tacihadensis olarak bilinmektedir. Sahelanthropus tacihadensis 7 milyon yıl öncesine ait olduğu kemik analizlerinden sonra belli olmuştur. İnsan ailesinin bugüne kadar bilinen en eski üyesi olabileceği düşünülüyordu. Tacihdensis'in birçok özelliği insansı olduğu incelemeler sonucunda anlaşılmıştır. Maymun sulara göre köpek dişleri daha küçük ve diş minesi daha kalındır. Boyun kaslarının bulunduğu kafatasının arka tarafı Tacihdensis'in dik yürüyebildiğini göstermiştir. Bu da
İlk insan olan Hazreti Adem Aleyhisselam'dan önce insansı özellik taşıyan başka varlıkların var olduğunu da kanıtlamaktadır. Bu, bulunan kemik kalıntıları içerisinde dişilere ait olan insansı kalıntılar da bulunmuştur. Ancak burada sizlere ilginç bir bilgi vereceğim. Hazreti Adem Aleyhisselam'dan önce insansı özellik taşıyan başka varlık olduğu şu şekilde kanıtlanmıştır. DNA analizleri incelendiğinde dişlere ait olan insansı varlıkların kalıntılarında DNA analizlerindeki mitokondri DNA'sı adı verilen DNA bulunamamıştır. Bu da bir sürü soru işaretleri kafalarda bırakmaktadır. Eğer bu dişi kanıtların DNA'larında Havva anamıza ait olan DNA izi yoksa bu insanımsı varlıklara benzeyen canlılar kimdir? Bu insanımsı varlıklar ile melekler arasında bir nefilin benzeri olaylar yaşanmış mıdır? Bu konu hakkında birçok teori ortaya konabilir. Beni en çok araştırmama neden olan olay bu bilgidir. Ayrıca size daha önce bahsettiğim Kur'an'daki Bakara suresinin 30. ayetinde yine Allahu Teala onunla beraber bulunan meleklere ben yeryüzünde bir halife yaratacağım diye meleklere buyurmuştur. Buradaki halifeden kasıt Hazreti Adem Aleyhisselam değildir. Halife kelimesi halefeden türemiştir. Halefe geride kaldı, sonradan geldiği anlamındadır. Aynı zamanda bu kelimenin kapsamı içinde vekalet ve yöneticilik de vardır. Buradan çıkardığım sonuç, Hz. Adem Aleyhisselam'dan önce var olan insanımsı özelliklere sahip olan varlıkların da Hz. Adem Aleyhisselam tarafından sahip olduğu bilgilerle eğitilip, öğretilip, yönetilmesi ve onları ehlileştirip insan formatında bir hayatı onları öğretmesi ve onları idare etmesi de aklımdan geçmektedir. Bilmiyorum siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Şimdi tekrar asıl konumuz olan Hz. Adem Aleyhisselam ve Havva Hanımıza dönersek, yeryüzünde ilk olarak bitkiler, sonra hayvanlar, daha sonra da cinler ve en son olarak insanlar yaratılmıştır. Melekler zaten Hz. Adem Aleyhisselam'dan ve Havva Hanım'dan çok önce yaratılmışlardı. Yeryüzünde ilk yerleşenler cinler olduğunu videomuzun ilk başındaki Bakara suresinin 30. ayetinde meleklerin söylemiş olduğu yeryüzünde fesat çıkarmış, kan dökmüş, birbirlerini katletmiş olan varlıkların olduğunu çoğu dini alimler tarafından kabul edilmektedir. Onların bu kendi aralarındaki düzensiz halleri üzerine Cenab-ı Hak yeryüzünün sahipliğini makamını onlardan almış ve yeni bir varlık yaratmayı murat etmiştir. Meryem suresi 67. ayette de insan daha önce kendi cinsinden başka bir varlık yokken yaratılmıştır diye Kur'an'da bahsedilmektedir. Yani insan evreni kainatta daha önce hiçbir şekilde yoktur. Anlayacağınız üzere ilk insan Hazreti Adem Aleyhisselam'dır. Hazreti Adem Aleyhisselam Kur'an-ı Kerim'de belirtildiği üzere seçkin kişiler arasında sayılmaktadır. Safiyullah unvanıyla anılmıştır. Ayrıca dikkat edersek bütün insanlara hitap edilirken Beni Adem yani Ademoğlu diye hitap edilir. Bundan dolayı Hz. Adem'e Ebul Beşer yani insanlığın atası anlamına gelen lakap verilmiştir. Vahiy kaynaklı diğer dinlerin kutsal kitaplarında da Hz. Adem Aleyhisselam ilk insan olarak zikredilir. Bu anlatmış olduğum tüm bilgileri araştırmalarım sonucu buldum. Bu konuda merak ettiğim bilgileri sizlerle paylaşmak istedim. Bilgilerimin doğruluğu veya yanlışlığı konusunda illaki yorumlarınız olabilir. Ancak ben sadece Kur'an-ı Kerim ve eski kitaplardaki bilgilerden aktarmış olduğum bilgiler üzerinde yorumda bulundum. Hiçbir şekilde hiçbir dini yanlış telaffuz etme ve gösterme amacında olmadığımı sizlere bildirmek istiyorum. Sadece merak eden insanlar olarak yaşamış olduğumuz kainattaki cevabı bulunamayan birçok gizemli konudan sadece birisini ele alıp sizlerle paylaştım. Videomu izleyen herkese teşekkür eder. Başka bir merak edilen konuda görüşmek dileğiyle sağlık ve esenlik ile kalın.